Peki. Özgün son bir tane video atmışsın. Onu merak ettim ne Evet, bu olduğunu. Stray Kids'ten sonra hocam şimdi bu hafta, son yayından sonra çıkan, cuma Evet. günü release yapan bir, olay. Kiko, Güney Koreli şarkıcı A! Türkiye'den Melis Fis'le Lis Fis adıyla Kore'de bir single yaptılar. "Why You Talking Like That?" That. Şimdi bu parçanın şöyle hikâyesini ben birazcık anlatayım. Belki daha da keyifli olur o zaman. Şimdi, Melis Fis'in ben geçenlerde şöyle, takılırken bir baktım abi. Şeyde Instagram'da bizim bildiğimiz Melis Fis ben hesabını takip ediyorum. Bir baktım, It's Melis Fis diye bir tane daha Instagram hesabı var ve İngilizce. Allah Allah falan dedim. Tamamen içerikler İngilizce. Ya en son Gaziantep'te karşılaştığımızda hani baktık ki sohbet de ettik Melis'le. Yani Instagram'ın orijinal hesabı dahil. Dünyadaki ne kadar hiperstar varsa hepsi videolarında likelamış Melis'i ve akımlar oluşturmuş. Tamamen İngilizce içerik ama Melis'in tabii bence en bomba özelliği şu. Melis aslında inanılmaz yetenekli bir kız. Birkaç kere karşılaştığımızda bana İngilizce şarkılarını dinletmişti yıllar önce. Hatta bir İspanyolca şarkı bile dinletti bana. Yani çok acayip. Çok acayip bir yeteneği var. Ve o dinlediğim parçalardan dedim ki yani Melis bunlar ne kadar güzel ama nasıl yapacaksın bunları? İşte Melis bunların yolunu kendi Instagram hesapları açarak, İngilizce bir kanal açarak, kendi ismini Lisfis olarak kullanarak hem Türkiye'de Melis Fis, dünyada da Lisfis ismiyle özgün benzersiz bir kariyer yapıyor şu anda biliyor musunuz? Bakın Evet, benzersiz bir kariyer yapıyor. Kick 5O. Onunla beraber yapmışlar. Hadi bir dinleyelim merak ettim. Kiko, Tekrar bir izleyelim. evet, Kiko. Kiko. Hadi bakalım Kiko Lisfis. Why you talking like that? Hicaz. Melis'e benzemiyor ya. Ses rengini de farklı kullanıyor bence. Aslında şuradan baktığın zaman şimdi keserek durdurdum ama şimdi mesela ses renkleri çok farklı ikisinin de. Melis'in daha orta tonları, mezon renkleri çok hacimli geliyor. Fakat gördüğünüz gibi Kiko mesela tizlere doğru çok daha keskin renkler kullanıyor sürekli. Göğüste senin tam ön nazal bölgeyi kullanarak tize çıkıyor. Bu işte Instagram'da yaptığı akımlara benziyor. Zaten oradan tanıştıkları belli.
Yalnız bir şey değil mi çocuklar? Ne kadar yani aslında Melis Fis çok ilginç. Mesela bizde bir sürü kişi böyle e, şimdi şöyle bir genel bir konuşacağım. Çok da keyifli bir konu bence. Tam şöyle güzel bir ekran görüntüsünde ikisini aynı karede birleştireyim. İkisi de gözüksünler. Çok keyifli çünkü. Mesela şimdi Melis Fes'in Türkiye'de yaptıklarını şöyle bir düşündüğün zaman mesela Türkiye'nin her şehrinde konser verdi değil mi? Bir sene içinde ve rekor kırdı. Müthiş. Ve Melis Fes aslında bütün yaptıklarını tırnaklarını kazıya kazıya yaptı ya. Melis'le çok uzun süre şey diye de dalga geçtiler mesela. Dediler ki sen çocuklara hitap ediyorsun. Değil mi? İşte bütün çocuklar seni dinliyor falan. Sen çocuklara hitap ediyorsun. Hep böyle bir e, başarısını yadsınma. Hani hiçbir şey yapmıyormuş gibi davranma. Aslında Melis'in parçaları Türkiye'de bir sürü radyoda çalıyordu. Bir sürü radyoda çalıyordu. İşte Gül'ü sevdim, Dikeni battılar falan sürekli çalıyordu bir yerlerde. Ama bunu böyle bir dedim ya hep çocuklara hitap ediyorsun modunda. Fakat ama Melis de hep küçük değil ki işte Melis büyüyor. Çünkü tanıdığını küçük yaşlarda elde etti. Haliyle o çocuk kitleyle beraber büyümesi doğaldı. Ve ilginç olan şu aslında. Bakın asıl bomba olan bence o. Bence bunun yadsınmaması gerekiyor. Melis'in hep şöyle düşündüler. Yani işte kendi kitlesi de büyüdüğü zaman daha da büyüyecekler. Melis de büyüyecek. O kitleyle beraber gidecekler. Fakat Melis aslında ilginç bir şey yapıyor. Yaşı büyüdükçe bestelerinin yapısını ve sosyal medya kullanımını da değiştiriyor. Bakın yaptığı İngilizce hesap, çektiği akımlar, içeriklerle dünyanın her yerine ulaşabildiğini gördü ve gösterdi. Ya bu da bir tırnaklarını kazıya kazıya yapma değil midir ya? Abi sıfırdan. Sana biri hesap da vermiyor. Arkana dev bir şirket de geçmiyor. Kimse de yok. Hiç kimse yok abi. Hani şu başarıya özgün atıyorum arkasında devasa müzik şirketiyle yapsa derler ki ya tabii işte hani arkasında bir sürü şey. Kız kendi kendine Instagram hesapları açıp yüzlerce akımlar çekip yani girin bakın İsmail İsfis'e Instagram. Sanırım ismi oydu. Bir kontrol ederseniz arkadaşlar. Bir bakın neler yaptığına yani. Korkunç izlenmeler. Milyon üstünde like alan videoları var. Buradan yola çıkarak bakın bir Koreli şarkıcıyla video çekip Kore'de klip yaptılar, şarkı ürettiler ve bu ya Türkiye'de yetişmiş ve kendi kendine tırnaklarıyla kazıyan bir şarkıcının elde ettiği başarıdır bu. Olağanüstü bir başarı. Ya ben bir zaman ben de Melis'i izlediğimde hani güzel giden bir kariyer olarak görüyordum ama artık heyecanlanmaya başladım. Ya bu işin nereye devam ettiği konusunda hepimizi şaşırtıyor ve vizyonu yani o kadar hoşuma gidiyor ki Özgün. Yani Türkiye'de yetişen bir genç kızın bu Evet. kadar hayal gücünün hiçbirimizin kestiremeyeceği kadar ileride olması ne kadar heyecan verici ya. Sonunu bilemediğim macera yaşatıyor Melis bize. Tebrik ediyorum Melis seni. Hakikaten tebrik ediyorum. Bir Müthişsin. de şu var hocam. Mesela çektiği o İngilizce Hı içerikler hı. işte K-pop'daki pek çok gruplar, idoller tarafından işte akım Evet. haline geldi, Evet. kullandılar Müthiş. falan filan. Ve Melis bunu orada bırakmadı yani. Hani Hı hı. başkası olsa, aa evet Bırakır. popüler oldu falan bırakır bir işe de yaramaz yani Hı o bir hı. noktadan sonra. İşte Ama onu hedef. avantaja da dönüştürebiliyor. Yani onu bir şeye dönüştürebilme becerisi çok iyi Melis'in. Ayşenur şöyle düşün ama. Onu açmasındaki hedef bu. Yani o hedefine ulaşıyor. Bunu kurguluyor önce. Diyor ki ben bunu başka türlü yapamayacağım. Ne yapacağım? Ben bildiğim yoldan yapacağım. Nasıl Türkiye'de sosyal medyayla önce YouTuber'dı Melis Fis. YouTube çektikleri içeriklerle insanlarla tanıştı. Sonra bestelerini. Aynı şekilde globale de başarı var. Ya hesabında çocuklar Hindistan'dan takipçileri var Melis'in. Dünya kadar. Like'ların çoğu Hindistan'da. Abi Türkiye'de hangi şarkıcı Hindistan'a ulaştı ya? Yani Hindistan'a hangi şarkıcımız ulaşabildi? Ulaşabilmiş şarkıcımız vardır. Kimseyi yadsımıyor ama bu yaşta bu kadar başarı elde etmiş. Ya şeylerine bakın yani. Biraz istatistiklerini inceleyin. Çok orijinal. Bence çok ilginç bir sayfa açıyor ve gerçekten Özgün bugünden itibaren Evet. Melis'in ne yapabileceğini kestirebilecek kimse yok şu anda. Hiç kimse Ya de ben sana kestiremiyor. vizyonerliğini şurada anladım hocam. Melis'in böyle hani pembeli yazılarla Melis Hı Fis hı. markası vardır ya. Hı hı. Teenage işte star havası. Hı hı. Onu mesela ilk global içine Lisfis diye farklı bir Aa, alter egoyla çıkarak ve daha artık orta yaşları yeni giren genç kızlığından kurtulmuş sıfır bir karakter gibi evet. sunması o vizyonerlik benim çok hoşuma gitti. Bir de Dünyada da çok görmediğimiz bir şey alter ego.
Çok haklısın. Bir de şey de var Özgün. Mesela bu gelişiminde şunu yapabilirdi mesela. Atıyorum işte bir sürü kişiye hep çocuklara hitap ediyorsun değil de bir tane bir şarkı çıkarır mesela alakasız, anladın mı? Hani alakasız, atıyorum danslar alakasız, şarkı söz, bütün hani ben artık çocuklara hitap, öyle bir şey de yapmadı yani, anladın mı? Öyle bir davranış da yok. Bu parçadaki Evet, doğallık, doğal bir kendisine akış. bunu söylediklerinde evet ben çocuklara hitap ediyorum Evet, diyordu ve evet. aileleriyle çocuklar konserime geliyor, dinliyorlar, hep birlikte eğleniyorlar. Bu da beni mutlu ediyor diyordu. Yani şöyle Yani Konser düşünebiliriz. konserine çok ilginç bir şey de Ya. yaptı bili kendisi. Hmm. bilinçli, Pardon. yani yaptığı şeylerin hepsini bilinçli olarak yapıyor ve bunun sonucunu da alıyor. Hı Ve hı. hani tahmin ettiğinin de üstüne bir şey olduğunda onu çok güzel yönetebiliyor falan. Çok değişik bir kafası var. Çok 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 Tokat güzel. konserinde kendisi Aha. anahtarlık dağıttı hocam herkese. Bizim kızlar deli gibi aşık oldular Melis'e. Yapıyor. Yani kim Konserlerinin konserinde sonunda hediye dağıtıyor ki hocam? Şu zamanda. Kim ya, dağıtıyor? bak mesela sizde onu yapmış. Mesela Melis'in konserlerinin en büyük özelliği konser çıkışında bekler. Bütün hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirir. Delilik yani. Delilik yani. İçeriye atıyorum 800 kişi, 1000 kişi geliyor. 1000 kişiyle tek tek fotoğraf çektirir misin ya? Çektiriyor abi. 1 saat sürüyordu. İzmir'deki Ve konserlerindeki. Kesinlikle çok onunla farklı kafası ilgili var ve çok farklı yapıyor her sorulan şeyi. Hı hı. Onunla ilgili sorulan soruya şöyle cevap verdi. Bak işte ne yaptığını bilmekle ilgili hocam. İşte sen çocuklara hitap et. Evet işte çocuklara hitap ettiğim için. O Hı hı. çocukların hayalleri var. O çocukların hayali işte Melis Fis'le, A kişisiyle, ünlü birisini seviyor ve onunla Hı hı. fotoğraf çektirmek istiyor. Ben o insanın nasıl hayalini Hı yıkabilirim ki hı. o çocuğun hayalini diyor. Hı Ve hı. onlarla fotoğraf çektiriyor tek tek. Yani bunu yaparken mesela eskiden şey düşünebilirsiniz, atıyorum yani herhalde o çocukların büyümesini bekliyor. Yani biz tam böyle kurt zeka vardır ya, öyle bir beklentisi olmadığını da anlıyorsun işte. Öyle bir beklentisi yok yani. Çünkü bunu düşünecek bir insan, anladın mı? Bunları yapmaz. Vizyonu çok başka bir yerde. Onun için o gerçekten keyif aldığı bir şeymiş. Mutlu olduğu bir şeymiş yani o paylaşım. Mutlu olduğu için yapıyormuş. Arkasından bir Samimi şey yani evet. o Bir duygu. şey beklemiyormuş arkasından, işte hikaye o. Onları bağlamak gibi bir niyeti yokmuş. Aslında hepsiyle kurduğu iletişimin sıcaklığını kuruyormuş sadece. Tebrik ediyoruz Melis. Gerçekten Melis müthiş bir iş yaptın. Bravo sana. Yolun açık olacak daha. Biz de takip edeceğiz. Bakalım hangi sayfaya atacaksın. Süpersiniz. Harika bir yayında arkadaşlar.